Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz üzere elimde 2 adet vizon renk ipim var. Bu ipimle robadan başlama bir yelek çalışacağım. İpimi hemen şöyle sizlere tanıtayım. İpim Nako Elite Baby antipilik bir ip ve 100 gramı 250 metre olan bir ip. Renk numarası da 4770. Tabi sizler benimle aynı renk, aynı marka çalışmak zorunda değilsiniz. Elinizde olan ipleri kullanın sevgili hanımlar. Bu ipimi şöyle kenara alıyorum. Diğer ipimi de alıyorum. Şimdi yeleğim için 85 ilmek attım şişime. Zaman kaybı fazla olmasın diye örgümün ön yüzünden başlamış olduğum sırayla beraber 4 haroşa sırası oluşturdum. İlmek sayılarını hemen vereyim. 3, 6, 9, 12, 14 ilmek bir yaka. 3, 6, 7 ilmek reglan artırım ilmeğim. Robada modelimiz reglanda olacak. 6 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim. 3, 6, 7 ilmek reglan modelim. Burada reglan artırım olacak. Sonra yeleğin arka sırt bölümü 3, 6, 9, 12, 15, 17 ilmek. Tekrar reglan modeli için ayırmış olduğum ilmeğim, reglan artırım ilmeğim 7 ilmek. 6 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim, 7 ilmek reglan artırım ilmeğim ve 14 ilmek diğer yaka. Reglan artırım ilmeklerim belki gözünüze biraz fazla görünebilir. Roba çalışması bittikten sonra bu ilmekler kola ve ön yakaya, tekrar kola, arkaya şekilde ayrılacak. Burası örgümün ön yüzü, örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Ben böyle renkli ayraçlarla ayırdım. Sizlerin elinde böyle ayraçlar yoksa buraya iplerle, renkli iplerle ayırabilirsiniz ya da videoyu dikkatli izlerseniz ona da gerek kalmaz. Tırtıklı yaka çalışıyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimle devam ediyorum. Haroşa ilmeklerimle. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyordur. Ben haroşa ilmeklerimi ters örerim. Örgümün arka yüzünden şimdi nereye kadar geliyorum? Şu diğer yakadaki bakın gri ayraç var ya, burada yaka düşürme tekniği çalışacağız. Kısa satır tekniği. Oraya kadar örgümün arka yüzünden haroşa sıramı oluşturup geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden gri ayracımı sağ şişime taktım. Burada 14 ilmeğim var. 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. Bakın 3, 6, 7 ilmeğim. 7 ilmeğim de kısa satır ilmeklerime ait. 2 ilmek ördüm ters olarak ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle biraz sıkılaştırdım ve bir yandaki ilmeğimi de sıkı ördüm. Ayracımı alıyorum kenara. Burada ilmek ip dolayarak değil de ilmek alarak artırım yapıyorum. Yani gizli artırım dediğimiz artırım. Sonra bir ilmek ters. Bakın. Bir ilmek düz. Bir doluyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve ilmek alarak reglan artırım ilmeğimi artırıyorum. Burada bakın. Ters ilmeğimin önünde artırdım. Ters ilmek ördüm, düz ördüm, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim, artırdım. Bir ilmek düz, ters ördüm.
Bu artırım reglen artırım ilmeğim, ters ilmeğin her iki tarafından artırdım. İlk başta belki biraz karışık gelebilir. Sonra roba modeli ilerledikçe çok güzel bir model olacak. Burada da eksilttiğim ilmekleri artırıyorum. Ayracımı kenara aldım. Bir ilmek alarak artırdım. 6 ilmek kol bölümü için olan ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir ilmek alarak artırdım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Dolayarak artırdım. Bakın doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz aldım. Bu 3 ilmeğin içerisinden aldığım ilmeğim de düz bakın. Bir ilmek ters ilmeğimi ördüm. Ayracımı kenara aldım. İlmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümündeki ilmeklerimi düz örüyorum. Ayracımı kenara aldım. Bir ilmek alarak artırdım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bak artırdım, eksilttim. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. Burada ilmek alarak gizli artırım dediğimiz reglen artırım ilmeğini çalıştık. Ayracımı kenara aldım. 6 ilmek kol ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir ilmek alarak artırdım. Bakın dolayarak değil. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir doladım, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Burada eksilttiğim ilmeği artırıyorum. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters. Ayracımı kenara alıyorum. İlmek alarak reglen artırımı çalıştım. Ve 2 ilmek düz kısa satır ilmeğimi ördüm. 14 ilmeğim vardı burada. 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. Bunun 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Bakın 5 ilmeği de kısa satır ilmeklerime ait. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Ters ilmeğimi ördüm. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Bir ilmek düz. Örgümün ön yüzünde ters olan ilmeğim arka yüzünde düz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz. Kol ilmeklerim ters. Bu robada örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın artırmış olduğum ilmeğimi de ters ördüm. Bakın reglen artırım ilmeklerime geldim. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters örgümün arka yüzünden ve bir ilmek düz. Sonra yeleğimin arka sırt bölümü ters. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğimin bu şu arka sırt bölümünde artırdığım ilmeğim de ters. Bakın burada yine reglen modelime geldim. Bir ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz. Kol ilmeklerim ters. Artırmış olduğum ilmeklerimle beraber.
ve bir ilmek düz. Bakın artırmış olduğum ilmeğim ters. Sonra 5 ilmek ters. 1 2 düz ilmeğimden sonra sayıyorum. 3 4 5 bir ilmek düz. Reglen artırım ilmeğime geldim. Şu artırmış olduğum ilmeğim, bu reglen artırım ilmeğim ters ve kısa satır ilmeklerim ters. Şimdi burada 3 6 9 12 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğime aldım. 10 ilmeğim kaldı. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Sonra bakın düz ilmeklerimle devam ediyorum. Nereye kadar? Şu ters ilmeğime kadar. Bir ilmek ters var ya. İlmek alarak bir ilmek artırdım. Reglen artırdım ilmeğim biliyorsunuz. Toplamda 7 ilmek. 3, 6, 7. 7 ilmeğin hem önünden şöyle önden artırıyorum. 7 ilmek örüyorum. Arkadan artırıyorum. Şimdi bir ilmek ters. Burada 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters. İlmek alarak bir ilmek artırdım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters, sonra 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters, sonra 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Bakın ilmek alarak artırıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. 5 ilmek düz ters ilmeğimi ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bakın. Sonra bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Kısa satır ilmeklerime geldim. 1 2 3 ilmek kısa satır ilmeğimi ördüm ve burada 3 6 9 12 ilmeğim var. 2 ilmek aldım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum ve ters ilmeklerimle devam ettim. Reglen artırım ilmeğimdeki şu bir ilmek düz ilmeğime kadar. Bakın artık örgünün arka yüzünden ilmekler kendini bariz belli ediyor. Burada ters ilmeklerim ters, düz ilmeklerim düz şeklinde ilerliyorum. Nereye kadar ilerliyorum? Diğer yakadaki şu kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden. Burada 10 ilmeğim vardı biliyorsunuz. 3, 6, 9, 10. 3 ilmeği alıyorum. 7 ilmeğim ön pat ilmeğime kalıyor. Hani bir ilmek için bir sefer daha dönmüyorum. 1, 2, 3 sefer kısa satır çalışmış oluyor. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeği de biraz sık örüyorum. Orada bir ip uzantısı olsun istemiyorum ve düz ilmeklerimle reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın burada bir ilmek ters ilmeğim. Hemen bunun önünden
ilmek alarak bir ilmek artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bakın artırdım. 1, 2, 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Eksilttim. Bir doladım. Artırdım. Bir ilmek düz. Burada artırıyorum. Eksiltiyorum. Artırıyorum. Bu model için. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters. İlmek alarak ilmeğimi artırdım. Sonra kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bakın artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Bir doladım. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Burada 3 ilmeğimi içerisinden bir ilmek aldım ya. Her iki tarafında dolayarak tekrar 3 ilmeği tamamlamış oldum. Bir ilmek ters. Bir ilmek alarak artırdım ve yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Burayı biraz hızlı geçeyim. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Kol için olan ilmeklerim, şu kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bakın bu bir ilmek ters ilmeğimin önünden bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bakın artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak eksilttim. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters ilmek alarak bir ilmek reglan artırım ilmeğimi artırdım. Düz ilmeklerimle kısa satır ilmeğime geldim. Burada 10 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi kısa satır ilmeğime aldım. Bakın son kısa satırı çalıştım. 1, 2, 3 seferde çalıştım. 7 ilmek ön pat ilmeğime ait. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın burada bir ilmek düz. Ve sonra ters ilmeklerle. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar 7 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yeri çalışacağız. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Örgümün arka tarafından ilik yeri çalışacağız. Ben haroşayı ters çalıştığım için ilik yerimi örgünün arka yüzünden açıyorum. 1, bakın haroşa ilmeğim. 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim, artırdım, eksilttim ve 2 ilmek haroşamı yine ördüm. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa örüyorum. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Reglan ilmeğimdeki şu bir ters ilmeğime kadar. Ve reglan artırım ilmeğime geldim bak. İlmek alarak bir ilmek artırdım. İpimi ön aldım, bir ilmek ters. Burada 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5.
Ajurların kenarında birer ilmekte düz ilmekle ilerlettim ya. 5 ilmek düz. 1 ilmek ters. Ve 1 ilmek alarak artırdım. Reglen artırım ilmeğimin hem sağ tarafından ters ilmeğin ön yüzünden 1 ilmek ters örüyorum, hem de sol taraftan ters ilmeğin hemen arkadan 1 ilmek ters. Kol ilmeklerimi düz örüyorum diğer reglen artırım ilmeğime kadar. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. 1 ilmek alarak artırdım. 1 ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ipimi ön aldım. 1 ilmek ters, 1 ilmek alarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümü düz ilmeklerle devam ediyorum. Artık reglanda artırım modelimizin mantığını anladık. Şimdi bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın örgümün arka yüzünde yeleğimin model kısmında, bakın robanın model kısmında ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi de haroşa örüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmedim biliyorsunuz. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra diğer ilmekleri biraz önce de ifade ettiğim gibi gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi yine sıra sonunda haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra düz ilmeklerimle ilerliyorum. Reglen artırım ilmeğimin bakın şu ters ilmeğine kadar. Ve düz ilmeklerle geldim ters ilmeğime kadar. Bir ilmek alarak artırdım. İpim önde bir ilmek ters ilmeğimi ördüm. Sonra ipim arkada bir ilmek düz. Burada bakın 1 2 model çalıştık. 3. modeldeyiz. Bir doladım. 1 2 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek alarak artırdım ve sonra yeleğimin kol bölümünde düz ilmeklerimle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Ve yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Çünkü bu reglanda aynı teknik. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm. Arka yüzünden de ördüm. Geldim ilmekleri gördüğüm şekilde. Bakın şu şekilde anlatayım artırımları. Şöyle 1 2 3 4 5 artırım çalıştım. 5 sefer artırdım. Bakın bariz kendini belli ediyor. Aradaki şu bir ters ilmeğimi de biraz ondan hani ters yaptım ki bu ilmek alarak artırdığımız gizli artırımda bazen saymakta zorlanıyoruz. Zorlanmayalım diye arada böyle bir ters ilmeği götürdüm. Gayet kolay sayıyoruz. 20 artırım çalışayım. 20 artırımda da 10 model olur. 10 modelimi de çalışıp geliyorum. 10 modeli nasıl sayıyorum? Şu ajurlardan bakın. 1, 2, 3 ajur oldu. 10 ajur
ve 20 artırım. Örgümü ilerletiyorum. 10 ajur 20 artırım olana kadar. Hemen şunu da söyleyeyim. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluşacak şu şekilde. Arka yüzünden gelirken de ilik yerini çalışacağım. Ve daha sonra kol ve beden ayrımı için haroşa kısmını beraber çalışırız. Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. Şöyle bakın. 10 model çalışayım dedim. Bakın ajurdan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 20 artırım. Artırımı nasıl sayıyoruz? 10 modelde zaten 20 artırım ama yine de bakın şu şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bakın 20. İlmekleri de ayırdım. Bir ön yaka 37 ilmek. Yedi ilmek reglan artırım ilmeğimiz vardı, reglanı modelli çalıştığımız için. Bakın 7 ilmeğin 3 ilmeğini yakaya verdim. 4 ilmeğini kola verdim. Diğer tarafta yine 4 ilmek kol, 3 ilmeği arka bedene verdim. Kol ilmeklerim 54 ilmek. Yeleğimin arka sırt bölümü 63 ilmek. Diğer kol ilmeğim 54 ilmek. Diğer yaka 34 ilmek. Örgümün ön yüzündeyim ve haroşa çalışmasına geçiyorum. İpimi öne alıyorum. Tırtıklı kenar çalıştığım için. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bakın bir haroşa sırası oluşturdum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünde de haroşa ilmeklerimi çalışıyorum. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünde 3 haroşa sırası oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırasını oluşturdum, geldim. İlmek sayılarını vereyim bakın. Bir ön yaka 37 ilmek, bu ayraca kadar. Kol 54 ilmek. Yeleğimin arka sırt bölümü 63 ilmek. Diğer kol 54 ilmek. Diğer yaka 37 ilmek. Toplamda elimde 245 ilmeğim var. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber kol ilmeklerine kadar, bu kırmızı ayraca kadar haroşa ilmeklerle ilerliyorum. Haroşa ilmeklerimle kol ilmeğine kadar geldim. Ayracımı kenara alıyorum.
54 ilmek kol ilmeğimi kapatacağım. İpimi öne aldım. Haroşa olarak kapatacağım. Burada bir sıra haroşa elde edeceğim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar ipim önde. Bu ilmeğimi bakın sol şişime takıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Klasik örgü kapatma tekniğiyle kapatıyorum. Ve haroşa olarak kapatıyorum. Sadece farkı budur. Normalde klasik örgü kapatma tekniği hep arka ilmekten, düz ilmekten kapatılır. Ben burada bir sıra haroşa elde etmek için haroşa olarak örgümün ön yüzünden ön ilmeklerle kapatıyorum, ters ilmeklerle. Bak bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum, kol ilmeklerimi şu yeşil ayraca kadar. Oraya kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Ayrıca geldi. Ayracımı kenara alıyorum. Bu bir ilmek kola ait. Bir ilmek de iğnenin arka sırt bölümüne ait. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şu anda kol ilmeklerimi tamamen kapattım. Bakın bu şekilde bir sıra haroşa elde ettim. Örgümü döndürüyorum. Kol altından ilmek artıracağım. Bakın 1 2 3 4 5 ilmek artırdım. Ben bu şekilde artırıyorum. Sizler de nasıl alışıksanız ilmeğinizi o şekilde alırsınız. Bakın şöyle. Kolumuz bu şekilde alacak. Hani dönüp ilmek artırıyorum ben. Bakın ilmek kapattığım yerde şöyle bir ip uzantısı var. Bunu şuradan şu ilmeği alıyorum. İp uzantısını alıyorum. Sağ şişime taktım. İpimi ön aldım. Bu 2 ilmek ip uzantısını önlemek için aldığım ilmeğin bir ilmek de yeleğin ön yakasından. Üçünün içerisinden birden bir ilmek alıyorum toplamda. Bakın şu şekilde. Ve örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Sonra ipimi öne aldım. Bu 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeklerle örersek kol altı biraz daha tok durur. Bakın bu şekilde. Sonra diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak devam ediyorum. Biliyorsunuz ben haroşayı ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer kolda da aynı bu kolda çalıştığım gibi yeşil ayıraca kadar geliyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünden ilmeklerimi haroşa olarak kapatıyorum. Dönüyorum 5 ilmek artırıyorum. Dönüyorum o 5 ilmeğimi örüyorum. Ve sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın bu kolu da kapattım. Ne demiştim? Toplamda 245 ilmek var demiştim. Kol ilmeklerini kapattım. 54 ilmek bir kolda, 54 ilmek bir kolda. Kol ilmeklerini kapattıktan sonra elimde benim 137 ilmeğim kaldı. 5 ilmek bir kol altından, 5 ilmek de bir kol altından artırdım. 10 ilmek. 137 artı 10, 147 ilmek elde ettim. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Toplamda 147 ilmeğim bakın. Haroşa ilmeklerimle beraber. 7'şer ilmek ön pat haroşa ilmeklerim var. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Biliyorsunuz haroşa ilmeğim de ters. Modelimin ilmek sayısı 4 ve katları artı 1 ilmek olacak. Modeli tamamlamak için arka taraftan giderken ilmeklerimi de sayacağım.
Tam gelirse hiçbir işlem yapmıyorum. Eksik gelirse bir ilmek ya da 2 ilmek artırırım. Bir ya da 2 ilmek fazla gelirse eksiltirim. Sıra sonunda da bu bilgiyi sizlere veririm. Sıra sonuna geldim örgümün arka tarafından. İlmek sayılarım tam geldi. Eksiltmek ya da artırmak ihtiyacı duymadım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ilmek sayısı 4 ve katları 6 bir ilmek demiştim. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi 2 4 6 7 haroşa ördüm. Şimdi örgünün ön yüzünden bir sıra düz sıra sonuna kadar örüyorum. Modelimiz bonbon şekeri dediğimiz model. Bu modelin bir ismi de balon ama genellikle biz bonbon şekeri diye biliyoruz. Bu modelden ben kanalımda renk renk örmüştüm. Birkaç renk elimde kalan küçük ipleri değerlendirmiştim. Bir yelek anlatmıştım. Şimdi ise tek renkten anlatıyorum. Bu model tek renkten anlatıldığı zaman gerçekten bu bizon rengine de çok yakışıyor. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Modelde birinci sıradayım. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Yeleğimin model kısmını düz ördüm. Ön patlara haroşa ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ipimi öne alıyorum. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerimi de ters ördüğüm için bütün ilmeklerim ters sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzündeyim. Modelde 3. sıra. Bu sırada ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. 7 ilmeğimi ve yeleğimin model kısmındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın. Bu şekilde 6 sırayı tamamlayıp geliyorum. Bakın modelin 3. sırası. 6 sırayı tamamladım geldim. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle arka yüzünden ters ilmeklerle. Şimdi bu sıra modelde işlem yapıyoruz. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. 2 4 6 7. Şimdi şu bir ilmeğimi bakın söküyorum şöyle. 1 2 3 4 5 5 sıra ilmeğimi söktüm bakın. 6. sırada ilmeğimi şişe taktım. Şişin bak şu söktüğüm ilmeklerin ip uzantılarının altından şişimi taktım. İpim arkada. Şöyle bakın. Şu şekilde yapalım. İçerisinden bir düz ilmek aldım, yerleştirdim. Tekrar bakın ipim arkada. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5 sıra söktüm. 6. sırada bakın şişimi ilmeğime taktım. Şu sökmüş olduğum ilmeklerin altından şişimi taktım. Ve bir düz ilmeğimi aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek ördüm. Dört ve katları dediğim bu şekilde arkadaşlar. Şu bir ilmeğimi söktüm, 3 ilmek düz. Burası bir model. Bir ilmeğimi söktüm, hani alttan ilmek aldım, 3 ilmek düz. Burası da bir model.
3 ilmeği düz ördüm. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5 sıra söktüm. Bakın 6. sırada ilmeğimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde alın sizde. Şöyle ilmeklerimi yerleştirdim. 1 2 3 ilmek düz aldım. Modelimiz ilerledikçe kendini belli eder. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5 sıra söktüm. Bakın 6. sırada ilmeğimi şu şekilde, bakın şişimi ilmeğime taktım. Sökmüş olduğum ilmeklerin altından şişimi aldım. Toplam hepsinin içerisinden bir ilmek düz aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu şekilde sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar örgümü ilerletip geliyorum. Şu 7 ilmek ön pat ilmeğimin önünde. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 4 ilmek kalana kadar çalıştım, geldim. Şimdi bakın, ilmeklerimi söktüm, içerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 ilmek düz. Pat ilmeğimin dibindeki bir düz ilmeğimi yine söküyorum. Bakın 1 2 3 4 5 ilmeği söktüm. 6. ilmeği şişime taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci modele hazırlık sırası diyorum ben bu sıraya. Arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ters olarak ve daha sonra tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bu bir sıra. Tekrar ikinci modele hazırlık sırası. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bakın bir model çalıştık şöyle. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün pat ilmeklerini haroşa örüyorum. Model kısmını düz örüyorum örgümün ön yüzünden. İkinci modelde birinci sıra. Yeleğimin model kısmında düz ilmeklerle ilerliyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa sıra sonunda, sıra sonundaki haroşa ilmeklerine kadar. Sonra örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüyorum. Bu şekilde 6 sıramı oluşturup geliyorum. 6 sırayı tamamladım, geldim. Haroşa ilmeklerimi de ördüm. İkinci modelde şimdi işlem yapıyoruz. Her 7 sırada bir modelimiz kendini yeniliyor. 6 sıra düz örgü, 7. sırada işlem yapıyoruz. Şimdi bakın, burada 2 ilmek düz. 1 2 modelimiz yer değişiyor ya, kaydırmalı. 3. ilmeğimi söküyorum. Bakın 1 2 3 4 5 5 sıra söktüm. 6. sırada şişimi ilmeğime taktım. Bakın, bu söktüğüm ilmeklerin altından aldım. Bir düz ilmek. İlmeklerimi yerleştirdim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5 sıra söktüm. 6. sırada şişimi ilmeğime taktım. Söktüğüm ilmeklerin altından şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 sıra ördüm. 3 ilmek, pardon, bakın. Kelime hatası yaptım sıra diyerek, kusura bakmayın. 3 ilmek ördüm. 4. ilmekte 1 2 3 4 5 sıra söktüm. 6. sırada şişim ilmeğime taktım. Bu söktüğüm ilmeklerin altından
Şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Dördüncü ilmeğimi 1 2 3 4 5 sıra söktüm. 6. sırada bakın ilmeğimi şişime taktım. Söktüğüm ilmeklerin altından şişimi taktım ve içerisinden bir düz ilmek ördüm. 1 2 3 ilmek ördüm. Bu şekilde bakın modelimiz yer değişiyor. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örgümü ilerletip geliyorum. Bakın şu 3 ilmek kalana kadar. İlk modelde bütün olarak çalıştım modeli. İkinci modelde bakın haroşa ilmeğimin yanında yarım model. Bunun için 3 ilmek kalana kadar bu şekilde çalışıp geleyim. Pat ilmeğimin önünde 3 ilmek kalana kadar örgümü ilerlettim geldim. Burada 3 düz ilmeğimi ördüm ya, söküyorum bir ilmeğim, bakın 1 2 3 4 5 5 sıra söktüm. 6. sırada şişimi ilmeğime taktım. Söktüğüm ilmeklerin altından aldım. Hepsinin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve 2 ilmek düz ördüm. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. 2 modeli tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak örelim. Yeleğimin model kısmında, haroşa kısmında haroşa örelim. 6 sırayı tamamlayalım. Daha sonra ilk modelde çalıştığımız gibi hemen haroşa ilmeğimin dibinden 5 sıra ilmeği söküyorum. 6. sırada ilmeğimi takıyorum. İkinci modelde 2 ilmekten çalışmıştık. Üçüncü modelde tekrar aynı ilk ilmekten çalışıyorum. Bakın bu şekilde ben yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Modelimiz artık kendini belli ediyor. Mantığını da anladık. Sonra etek ucundaki, yani basen üstündeki haroşa kısmını beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim. 2 4 6 8 10 11 model çalıştım. Şöyle bakıyoruz. Son ilik yerini de açtım. Etek ucundaki haroşayı beraber çalışalım demiştim. Son modeli çalıştım. Hemen şöyle anlatayım. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa ördüm. Daha sonra yeleğimin model kısmından düz ilmeklerle devam ediyorum. Hani direkt hemen haroşaya geçmiyorum. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar, haroşa ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Sonra sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Yeleğimin model kısmında düz ilmeklerle, haroşa kısmında haroşa ilmeklerle ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle, haroşa ilmeklerim de ters olduğu için tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Şimdi haroşa kısmına geçiyoruz yeleğimizin. Bir sıra ön yüzden düz, bir sıra da arka yüzden ters ilmeklerle ördüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim haroşa.
Haroşayı ters ilmeklerle oluşturuyorum. Bakın bu şekilde haroşa ilmeklerle ilerliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 haroşa sırası oluşturup geliyorum. 4 haroşa sırasını ördüm geldim. İlmeklerimi kapatacağım. Bildiğimiz klasik örgü kapatma tekniğiyle şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Sonra bu ilmeğimi tekrar diğer şişime yani sol şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. İlmeğimi tekrar sol şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, ipim arkada. İlmekleri bu şekilde kapatıyorum. İlmekleri kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda. Ne fazla sık ne de fazla gevşek olmasın. Örgüyü ördüğümüz ayarda da ilmekleri kapatalım. Kolda ters olarak kapatmıştım. 3 haroşa sırasıydı. 4. haroşa sırasında haroşa olarak kapatmıştım. Burada 4 haroşa sırası oluşturdum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle ilmeklerimi kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim geldim yeleğimde. Şimdi dilerseniz beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım yeleğimizin. Şöyle kol altından diğer kol altına 31 santim beden genişliği. Boy uzunluğunu alıyorum. Bakın arka enseden basen üstü 38 santim. Omuzdan basen üstü yani etek ucu 39 santim. Yeleğime ne kadar ip gitti? Yeleğime 2 ipe yakın ip gitti. Çok az kaldı ipten. Bu yelek için elinizde 100 gram 250 metrelik ipten 2 adet bulundurmanız yeterli. Bonbon şekerini bu yeleğimde de tek renkte uyguladım. Harika bir yelek oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki içerik anlatımlarında ve projelerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.